Herkese merhaba. Bu videoda sizlere SMC GTX tanıtacağım ve 4200 kilometrelik yol tecrübemle motorun olumlu olumsuz yönlerini ve deneyimlerimi size aktaracağım. Öncelikle biraz motorun teknik özelliklerini anlatmak istiyorum. Motorumuz 125 cc tek silindir, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 12,5 hatchback güç üretiyor ve 11 Nm torka sahip. Süspansiyon olarak önde teleskopik çatal amortisörler ve arka tarafta da ayarlanabilir çift amortisörler mevcut. Frenlere gelirsek önde ve arkada disk frenleri var ve motorda ABS, kombine fren sistemi ve traction kontrol sistemi yer almakta. Aydınlatma olarak ön ve arka tarafta led farlarımız var. Gösterge panelimiz tamamen dijital. İhtiyacımız olan bilgiler gösterge paneline eklenmiş. Selemizin yüksekliği de 77 santim civarında. Benzin deposuna gelirsek fabrikasyon veri olarak 7,5 litre benzin aldığı söyleniliyor bize. Lastiklere gelirsek lastikleri de CST marka lastiklerle geliyor. Motorumuzun ağırlığı da 140 kilogram. Saklama alanı olarak sela altına kaskımızı veya diğer eşyalarımızı koyabiliyoruz. Onun dışında gidonun sol alt kısmına bir cep yapmışlar. Bu cephe telefonumuzu, cüzdanımızı, su şişemizi koyabiliyoruz. Motorumuzda anahtarsız çalıştırma da mevcut. Anahtarımızla yanına yaklaştığımız zaman motorumuzu çalıştırmaya hazır hale getirebiliyoruz. Şimdi biraz deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben motoru Mart'ta satın aldım. O zaman PCX ve MX'te bakıyordum. Ancak ne yazık ki piyasada bulunmuyordu. Aslında vardı ama kara borsa haline getirmişlerdi. Motorun fiyatından işte 30 bin, 40 bin fazla vermeniz gerekiyor ki alabilirsiniz. Bir de çantalı falan almak zorundasınız diyorlardı. Baya kötüydü o zamanlar. Zaten taksit falan hak getire yani. Ben de araştırmalarım sonucu SM'yi buldum ve arayıp sorduğum ilk bayide motorun olduğunu söylediler. Üstelik 12 taksit yaptıklarını da söylediler. Bu anlamda SM cidden çok iyi bir politika izliyor. Motorumla şehir içinde ve uzun yolda deneyimlerim oldu. Genel olarak artçılı sürüş yaptım ve artçılı performansından da size bahsedeceğim. Motor 0-60 hızlarına çok çabuk ulaşıyor ve çok atik bir motor olduğunu düşünüyorum. Bu da şehir içinde kıvraklık sağlıyor. Uzun yol performansından da bahsetmem gerekirse artçılı olarak rampalarda hızımız 60'lara kadar düştüğü oldu. Ancak rampanın olmadığı yerlerde hızımız stabil olarak yüzlerde seyrediyordu. Artçı olmadan tabii ki performansı çok daha iyi ve kendi başıma da uzun yol yaptım. Hızlanması daha kolay ve atik olduğunu gördüm yani. Tek başına kullandığımda hızım 120'lere de ulaştı yani top speed'i 120 diyebilirim. Tabii uzun yolda defalarca aralıksız 3 saat üzeri sürüşlerimiz oldu. Motorun sıvı soğutma olmasından dolayı çok fazla ısınmadığını, boğulmadığını gözlemledim. Zaten seramik bloğunun olması bana güven veriyor açıkçası. Peki hiç arıza çıkarttı mı diye sorarsanız hayır, çıkartmadı. Motorda anormal bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar. Her şey gayet stabil ilerledi. Bakımlarına da 500 ve 2500 kilometrelerde gittim. Şu anda da 4500 kilometre bakımını bekliyorum. Bakım ücretleri de 2024 yılı için 500 lira civarında olduğunu belirteyim. Servis ağı olarak da gayet geniş olduğunu düşünüyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum ve neredeyse her ilçede servisi var. Hani beğenmezseniz başka bir servise götürme imkanınız var. O noktada bu kadar esneklik sağlaması bence gayet güzel. Süspansiyonlarını da ben beğendim. İlk aldığım zaman en sert konumdaydı süspansiyonu. Sonrasında en yumuşağa çektik ve baya fark etti. Yani çukurlarda, kasislerde çok fazla hissettirmiyor bile. Frenlerden bahsetmem gerekirse frenlerden aşırı memnunum. Çin'deki işte ABS olsun, TCS olsun, CBS olsun. Bunlar sayesinde gerçekten kendini güvende hissediyorsun. Peki bu motor ne kadar yakıyor derseniz, şehir içi kullanımda 60-70 kilometre hızlarda gittiğinizde 2,5 litreleri görüyor. Ancak tapa gaz sürdüğünüzde 3 litreyi geçtiğini gözlemledim. Selesinden de gayet memnunum. Ben rahat olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim eleştiri kısmına. Bu noktada madde madde eleştirdiğim noktaları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Birincisi aynalar. Aynalara ayar yapsanız bile tam olarak görüş sağlamıyor. Omuz ve dirseklerimi görüyorum aynadan. Bu da bence olmamalı. O yüzden ben ayna uzatma satın aldım. Şu an görüş gayet iyi. Ancak
Aynalar tabii ki böyle gelmemeli bence. İkinci maddemiz lastikler. Lastikler CST marka lastiklerle geliyor. Ancak bu lastiklerin çok iyi olduğunu söyleyemem. Bence daha kaliteli bir lastikle bize sunulması gerekiyor. Üçüncü sırada da direksiyon titremesi var. 20 ile 50 km hızlar arasında direksiyon sallanıyor. Bu da sürüş konforunu etkiliyor açıkçası. Çoğu kullanıcı tekerleri değiştirdikten sonra sorunun düzeldiğini söylüyorlar. Ya da top case'den kaynaklandığını söyleyenler de var. Dördüncü maddemiz sele altı hacim. Benzin deposunu selenin altına koymuşlar. O yüzden sele altı hacmi çok yeterli değil bence bir scooter için. Uzun yollarda, kamplarda yeteri kadar eşya almaması benim için bir eksi. Benzin deposunu farklı bir yere, ön tarafa koymaları daha iyi olurmuş. Beşinci maddemiz yedek parçanın pahalı olması. Özellikle ön taraftaki farlar ve yan taraftaki granajlar, sağ ve sol, ön taraftan bahsediyorum. Bunlar çok pahalı. Öndeki far takımı 30.000 lira. Yandaki granajlar bir bütün olduğu için 4.000 lira teki. Yani bir kaza anında çok fazla bir masrafı çıkacağını düşünüyorum. Altıncı maddemiz artçı ayak koyma yeri. Çok fazla ön tarafa yapmışlar. Yani sürüş anında bir sorun çıkartmasa da durup ayağımı yere koyduğumda artçının ayakları sürücüye değiyor. Bu da hoş bir şey değil, yani sürüş konforunu etkiliyor açıkçası. Çok büyük bir şey olmasa da yine de bence eksi sayılacak bir şey. Tasarım hatası diyebilirim. Yedinci madde ayaklığın zor açılması. Yani konumunu çok kötü bir yere yapmışlar bence. Çok fazla içeride ve o demiri kısa yapmışlar. Oturur pozisyonda o ayaklığı açmak cidden çok zor. Açabilene de helal olsun yani. Ben inip açıyorum ve yine de ayağım granaja değiyor yani. Buna da çok kolay bir çözüm bulabilirlermiş bence. Sekizinci madde bence motor yere olduğundan fazla yakın. Kasislerden geçerken olsun, bir yere çıkarken olsun altının yere sürtmesini çok fazla yaşadım. Yani bu da insanı böyle içini acıtıyor yani. Dokuzuncu ve son maddemiz SYM'nin ikinci el piyasası. SYM'nin ikinci el piyasası gerçekten ölü yani. Motoru satın aldıktan sonra 500 kilometrelik rodaja bile sokmadan motorları böyle 120 bine, 110 bine ilana koyan insanlar var. Bu da aslında baktığınızda yeni satın alacak kişileri düşündüren bir şey. Hani motor satın aldıktan sonra kullanmadan hemen 30 bin lira 40 bin lira zarar etmek gerçekten kötü bir şey yani. Rakiplerine baktığımızda bu kadar ikinci el piyasasının düşük olmadığını görüyoruz. Bu da SYM için bir eksi açıkçası. Peki bu motor alınır mı? Bence uzun süre kullanmak isteyen kişilerin alıp bakımını yapıp kullanabileceği bir motor. Ama ben uzun süre kullanmam diyorsanız biraz zarar edebilirsiniz. Bu noktada sağlamlığına diyebileceğimiz bir şey yok. Aşırı sağlam bir motor. O yönden kafanız rahat olur. Bu soruya da böyle bir cevap vermiş olayım. Peki bu motor kimler için ideal? Daha çok şehir içinde kullanmak istiyorum, sağlam olsun, sorun çıkarmasın diyorsanız bence ideal bir motor. Şehir dışına da gider, gitmez demiyorum. Ancak 125 cc sizi birazcık yorabilir, hele artçınız varsa. Motor hakkında düşüncelerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaştım. Eğer farklı bir düşünceniz varsa yorumlarda konuşabiliriz. Hem bu sayede bu videoyu izleyen insanlar fikir sahibi olmuş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.